önemli turizm değerlerine sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ve turizm denince de muhtemelen aklımıza ilk gelen şeyler deniz, kum ve güneş. İlk şehirse turizm cennetimiz Antalya. İşte Patara da Antalya'daki önemli turizm noktalarından biri. 12 kilometrelik eşsiz plajıyla ve sığ sularıyla deniz, binlerce yıllık geçmişiyle ve farklı dönemlere ait kalıntılarıyla tarih, milyonlarca yıldır karettaların yumurtlama alanı olmasıyla da doğa turizminin bir arada olduğu kıymetli antik bir kent Patara. İşte bu yüzden de 2020 Patara yılı ilan edildi. Patara, Fethiye, Kalkan arasında tarihi Santos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş köyünde yer alan antik bir kent ve Likya'nın en eski, en önemli şehirlerinden de biri. 1988 yılından beri kazıları sürdürülen Patara Antik Kenti'nin adı M.Ö. 13. yüzyıla ait Hitit metinlerinde Patara olarak geçiyor. Bölgede yapılan kazılarda çıkan kalıntıların özellikleri Orta Tunç Çağı ve Demir Çağı öncesini yansıtıyor. Bu da Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğinin bir kanıtı. Santos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması sebebiyle tarih boyunca önemli bir kent olma özelliğini her çağda sürdüren Patara, Ptolemaios Hanedanlığı, Seleukos Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorlukları gibi birçok devletin himayesine girip uzun süreler hem bölgenin önemli kentlerinden biri oldu hem de başkentlikler yaptı. Ve bu farklı dönemleri yansıtan bazı anıtsal yapılar hala ayakta. Bu eserlerden şehre girerken gözünüze ilk çarpacak olan Zafer Takı. Bu yapı milattan sonra 100 yıllarında bölge valisi adına inşa edildi. Takın hemen yakınındaki tepenin yamaçlarında Likya tipi lahitlerin bulunduğu mezarlık alanı yer alıyor. Kentin en güney ucunda Kurşunlu Tepe'ye yaslanmış olan tiyatronun bir deprem sonrası yıkıldığı ve milattan sonra 147 yılında yeniden inşa edildiği yazıtlardan anlaşılıyor. Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu Tepe, şehrin genel görünümünün seyredildiği en güzel köşe. Buradan şehrin diğer kalıntıları Vespasyan Hamamı, Korint Tapınağı, ana cadde, liman ve tahıl ambarı rahatlıkla görülebiliyor. Tiyatronun kuzeyinde Likya Birliği'nin başkenti olan Patara'nın toplantılara ev sahipliği yaptığı meclis binası yer alıyor ve bu Likya Birliği Meclisi dünyanın ilk demokratik meclisi olma özelliğini taşıyor. Şehrin suyu yaklaşık 20 kilometre mesafedeki İslamlar Köyü yakınlarında bulunan kayalıktan getirilmiş. O dönem bu işlem için kullanılan delik kemer olarak adlandırılan kısım su yollarının en anıtsal bölümünü oluşturuyor. Bölgedeki diğer bir önemli eser de Roma İmparatoru Neron tarafından Patara limanında yaptırılan deniz feneri. Bu yapı da bilinen en eski deniz feneri olma özelliğine sahip. 1481 Rodos depremi ve tsunamisinden sonra yıkılan fenerin yakın zamanda restore edilmesi bekleniyor. Tarih boyunca önemli bir kent olma özelliğini her çağda sürdüren Patara, Roma valiliklerinin adli işlerinin görüldüğü bir merkez, Roma'nın doğu eyaletleriyle bağlantısını kurduğu bir deniz üssüydü. Apollon'un da önemli bir kehanet merkezi olarak ün yapan kent, aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya aktarılan tahılların depolandığı ve saklandığı önemli bir limandı. Patara, Hristiyanlar için de önemli bir merkez oldu. Noel Baba olarak anılan Aziz Nikolas, Patara'da doğdu ve büyüdü. Ayrıca Aziz Paulus da Roma'ya gitmek için Patara'dan gemiye bindi. Milattan sonra 325'te İmparator Konstantin'in başkanlık ettiği İznik Konsülü'nde Likya'nın tek imza yetkisi Patara Piskoposundaydı. Bu durum da kentin önemini destekleyen bir unsur. 541'deki veba salgınından ve 7. yüzyılda başlayan yıkıcı Arap akınlarının etkilerinden tüm Likya ile birlikte Patara da etkilendi ve nüfusun azalmasıyla da kent küçüldü. 12. yüzyılda güçlü bir çift sur sistemiyle kuşatılan Patara, 1211'de Selçukluların Akdeniz'de ele geçirdiği ilk kentlerden biri oldu. Daha sonra kent 1424'te Osmanlı egemenliğine girdi. Yazılı kaynaklardaki en son bilgi 1478'de Sultan Cem'in Rodoslularla görüşmek için Patara'ya gelmesidir. Patara'daki deniz fenerinde yıkılmasına neden olan 1481 Rodos depremi ve tsunamisinden sonra büyük olasılıkla liman da tümüyle kapandığı için Patara'da kalıcı bir yaşam olduğunu gösteren hiçbir bulgu yok. Son olarak Sultan II. Abdülhamit tarafından 1906 yılında Afrika'daki Osmanlı topraklarıyla iletişim kurmak için buraya bir telsiz telgraf istasyonu inşa edildi. Ama bu istasyon 1911 Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından bombalandı. Yakın zamanda keşfedilen istasyon, diğer tarihi eserler gibi onarılarak eski görüntüsüne kavuşturulacak. Eğer olur da bir gün yolunuz Patara'ya düşerse, asıl kaçırılmaması gereken tarihi kalıntıların hemen yanı başındaki muhteşem kumsal. Bu kumsal Akdeniz'in en güzel plajlarından biri ve kum tepelerinin güzelliği akıllardan çıkmayacak cinsten.
Bu 12 kilometrelik plaj ayrıca Akdeniz kaplumbağaları ve karettaların milyonlarca yıldır yumurta bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri. Bu nedenle de koruma altında. Ayrıca bölge son derece rüzgarlı olduğu için sahildeki kum taneciklerinin ve tozların Patara Antik Kenti'ne zarar vermemesi için sahil tarafına setler inşa edilmiş. Bu tarih için çok güzel bir hassasiyet. Kalıntıların yarınlara kalması için de çok güzel bir adım. Böylesi adımlar atanlara ve 2020'yi Patara yılı ilan edenlere canı gönülden teşekkürler. Ama ben isterdim ki 2020 ya da daha önceki yıllardan beri Hasankeyf yılı ilan edilseydi 2020 Şubat ayı sonunda tamamen baraj suları altında kalacak olan 12.000 yıllık tarihi kent belki o zaman yok olmaktan kurtulurdu.